Herkese merhaba. Bu videoda sizleri 1995 yılı PCA Dünya Satranç Şampiyonluğu maçına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlarda ise Anand. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, İspanyol açılışı, A6, Murphy savunması, ata baskı uygulayan fili istiyor, fil A4, at F6, E4'e baskı uyguladı, kısa rok, şah güvenliğini sağladı, at alır E4, Anand piyon kazanmış gibi dursa da D4. E alır D4 yapılırsa Kasparov kaleyi 1 ile atı açmazı alır. B5. İlk önce fili istiyor. Fil B3. D5. E4 atını destekledi. D alır E5. Kasparov verdiği piyonu geri alıyor. D5 piyonu istek altında kaldı. Fil E6. At B D2. E4 atına baskı oluşturdu. At C5, C3. C2 karesinde fili için yer açarken D4 karesini kontrol ediyor. Anand at alır B3 ile devam etseydi Kasparov at alır B3 hamlesiyle gelişimde önde kalırdı. D4. Anand merkezden ilerliyor. Fil alır E6 yapılırsa at alır E6 ile yanıt verilir. C alır D4 yapılırsa at alır D4'ten sonra Anand'ın taşları aktifleşir. At G5. E6 filine yüklendi. Fil alır B3 ile devam edilirse at alır B3'ten sonra oyunun inisiyatifi Kasparov'a geçerdi. Kasparov bu konumda at alır F7 fedasını hazırlıyor. Örneğin Anand A5 ile devam ederse at alır F7, ver veziri, ver kaleyi, fil alır F7, fil alır F7, şah alır F7, vezir F3. Çatal atar, verdiği aleti piyon önde geri alırdı. Rakip şahı açığa çıkarırdı. Nerede kalmıştık? At G5. Peki bu at boşta değil mi? Vezir alır G5 ile Anand atı alırsa vezir F3, at açmazı alır. Fil D7 ile at savunulmaya çalışılırsa Kasparov fil alır F7 ile tempo ile F7'yi alarak rakibinin rokunu bozar ve sonrasında fil D5 ile ata olan baskıyı artırır. Bu konumda bilgisayar uzun rok ile devam et, atı geri ver diyor. Nerede kalmıştık? At G5, D alır C3, at alır E6, veziri isteyerek tempo ile geliyor. F alır E6, B alır C3. Değişimler sonunda Kasparov C dikeyinde ayrık piyonla kalırken Anand E dikeyinde ayrık piyonla kalıyor. Bu yapı oyunda yeterince dengesizlik oluşturuyor. Anand bu konumda at alır E5 ile piyon kazanayım derse Kasparov vezir H5 gelir. Anand taş kaybetmemek için at G6 oynamak durumunda kalırdı ve inisiyatif Kasparov'a geçerdi. Vezir D3. D8 karesinde kalesine yer açıyor. Uzun rok ile hem şah güvenliğini sağlayıp hem de D dikeyindeki kontrolü artırmak istiyor. Ayrıca C3 istek altında fil C2 ver veziri. Vezir alır C3. Anand bir piyon öne geçti ve kaleyi istedi. At B3. Kaleyi destekledi ama at alır B3'ten sonra kale düşmüyor mu? At alır B3. Fil alır B3. Çift ünlem. Kale alınırsa vezir alır A1. Vezir H5. Şah koyun ekli karelere kaçarsa Kasparov fille açarak şah çeker. Devamında veziri kazanır. Şah D7'ye kaçarsa fil alır E6'dan sonra Kasparov'un saldırısı kazanca giderdi. G6, vezir F3. Atı alıp şah kale çatalı atmak ister. At kaçarsa arkadaki kale düşecek. Şah D7 ile at korunmaya çalışılırsa kale D1 tempo ile kalesini geliştirir. Devamında Kasparov atı alır ve saldırısı kazanca giderdi. Nerede kalmıştık? Fil alır B3, at D4. Vezirin F3'e gelmesini engelledi. Artık kaleyi almak istiyor.
Vezir G4 çift ünlem. Atı E6 piyonunun savunmasına bağlıyor. Anant ilk önce at alır B3 ile fili kırayım, sonrasında kaleyi alayım derse vezir alır E6'dan sonra Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. Anant bu konumda uzun rok atayım, ilk önce şah güvenliğini sağlayayım derse Kasparov tempo ile fil G5 gelerek kaleler arasındaki bağlantıyı kurar. Devamında yarı açık B ve C dikeylerinden rakip şahı hedef alırdı. Vezir alır A1. Anant kale öne geçiyor ama şahı merkezde kaldı ve gelişimde çok geride kaldı. Fil alır E6. At alır E6 yapılırsa vezir alır E6. Şah D8 yapılırsa kale D1'den sonra oyun mata gidiyor. Fil E7. Fil G5. Ver vezir alır E7 matı. Matı engellemenin tek yolu vezir alır E5 ile veziri vermek ve devamında kısa rok ya da uzun rok atmak. Nerede kalmıştık? Fil alır E6. Kasparov fil D7 ile devam etmek istiyor. Kale D8. Fil H6 açarak vezire saldırdı. Anant bu konumda kale önde. Vezir alır F1. Tempo ile kaleyi alayım. Sonra fil alayım derse şah alır F1. G alır H6 yapılırsa vezir H5. Şah E7 devamında vezir F7 mat var. Örnek bir devam yolu olarak G6. Fil E3. Ver atı. Fil C5. Vezire karşılık iki kale olsa da şah merkezde kaldı ve kaleler arasındaki bağlantı bir türlü kurulamıyor. Bu Kasparov'un çok üstün olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. Fil H6, vezir C3, vezir istekten çıkıyor. Fil alır G7, Kasparov kale gerideyken fil feda ediyor. Bu fil alınırsa fil alır G7'den sonra vezir H5, şah E7 ya da F8'e kaçtığında vezir F7 ile Kasparov mat ederdi. Vezir D3, Kasparov'un vezir H5 tehdidine karşı önlem alıyor. Vezir H5 yapılırsa vezir G6 ile araya taş kapatacak. Fil alır H8. Kasparov verdiği kaleyi piyon önde geri alıyor. Vezir G6. Fili kazanmak isterken vezirleri de değişmek istiyor. Anant bir piyon geride olsa da vezir kanadındaki piyon çoğunluğuyla kazanca bile oynayabilir. Kasparov'un da şah kanadında piyon çoğunluğu var ama Kasparov'un şah kanadından piyon sürüşleriyle ciddi tehditler oluşturması kolay değil. Fil F6, vezirin file bakışını engelledi. At alır E6 yapılırsa Kasparov iki hamlede mat eder. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Anant vezir alır G4 ile vezirleri değişip rahatlayamıyor. Çünkü fil alır G4 devamında Kasparov'un kaliteyi alma ve fil H5 tehditleri olacak. Burada bir tempo oyunun kaderini belirliyor. Vezir değişimi engellenemezse bile Kasparov alışı rakibine bırakıyor ki bir tempo kazansın. Fil E7, filin kaleye bakışını engelledi. Fil alır E7, vezir alır G4. Anant fırsat bulmuşken vezirleri değişiyor. Fil alır G4. Şah alır E7. Anant fırsat bulursa C5 C4 ile geçer piyonunu sürüp tehditler oluşturacak. Kale C1. Rakibinin C5 ile vezir kanadındaki çoğunluğunu harekete geçirmesini engellediği gibi bu piyonu almak istiyor. Bu seviyede bir tempo affedilmez. Anand'ın C5'i kaçırması Kasparov'a istediği saldırı temposunu kazandırıyor. C6. C piyonunu korumanın tek yolu buydu. F4. Kasparov rakibinin tehditlerini engelledikten sonra şah kanadındaki piyon çoğunluğunu harekete geçiriyor. A5. Hedef çok açık. Vezir kanadında A4 B4 sürüşleriyle piyonları terfiye götürmek. Şah F2. Oyun sonunda şahını aktifleştiriyor. A4. Şah E3. B4.
Anant fırsat bulursa B3 ile B dikeyinde geçer piyon elde edecek. Fil D1, ver A4'ü, A3, G4, kale D5, C5 sürüşünü hazırlıyor. Kale C4, ver B4'ü, C5, şah E4, ver kaleyi, kale D8, kale alır C5. Kasparov 2 piyon öne geçti. At E6, ver kaleyi, ver fili. Kasparov kale C1 ile fili korumaya çalışırsa Anant kale D4'ten sonra F4'ü kazanır. Kale D5, kaleleri değişmek istedi. Kale alır D5, şah alır D5'ten sonra F4'ün kaybedilmesi problem değil. Devamında Kasparov vezir kanadındaki piyonlara hücum eder. Kasparov'un fili iki kanadı kontrol edebilirken at iki kanada birden yetişemezdi. Kale C8, F5, atı isteyerek tempoyla ilerliyor. Kale C4, şah E3, at C5, G5, F6 sürüşünü hazırladı. Kale C1, Kasparov kale D6 geliyor ve Anand oyunu terk ediyor. Yapılacak bir şey yok. Kasparov tempoyla F6'yı sürecek. Şah kaçtıktan sonra flash 5 ile matağı kuracaktı. Matağı engellense bile Kasparov'un piyonlarını durdurabilmek mümkün değil. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.